Bir turist Miami'ye geldiği zaman ne ister abi? Hangi mevsimde gelmek daha iyidir diye düşünürseniz. İçinde birisi mi var bunun? Maket koymuşlar. Abi ben Türkiye'den geldim, baş ödemem vesaire dersen içeride şarkı söylüyor. Öğlen 1. Köpek balığı var mı abi? Suyumuzun rengi laciverte çalıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Miami'nin merkezinden, güney sahilinden, South Beach'ten hepinize saygılar, selamlar. Go ahead. 1,5 senedir Miami'de yaşıyorum. Bana hep gelen bir soru var. Miami'ye tatile geleceğim, ziyarete geleceğim. Neresine, hangi kısmına geleyim, hangi kısmında kalmalıyım? Şimdi düşündüğünüz zaman Miami'nin bu arkamda görmüş olduğunuz sahil, deniz, kum, güneş tarafları var. Bir de normal insanların yaşadığı, yüksek gökdelenlerde, evlerde yaşadığı. Bir de normal insanların yüksek gökdelenlerde veya müstakil evlerde yaşadığı kısmı var. Şimdi ben size bu konu hakkında en doğru açıklama yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Bahsettiğim gibi şu anda South Beach'teyim. Yani güney sahili. Bu filmlerde gördüğünüz Miami var ya, orası işte tam burası. İnsanların deniz, kum, güneş şeklinde cıvıl cıvıl dolaştığı yerler buralar. Vay vay vay, bir adet Corvette C8. Şöyle Ocean Drive dediğimiz spor arabaların gösteriş yaptığı caddemiz. Her türlü tropikal kafe, bar, restoran. Bir turist Miami'ye geldiği zaman ne ister abi? Denize gideyim, güneşleneyim, iki suda çırpınayım, akşama geleyim otelimde yatayım, devamında da bir yemek yiyeyim, mekanları gezeyim. Bunun tam cevabı South Beach'tir. Nedenlerini anlatayım. Şu sağ tarafta yeşilliklerin arkasında sahil var. Yani eğer ki burada kalıyorsan o sahile gitmen yaklaşık 3 dakika. Devamında şu görmüş olduğunuz pasparlak mavi bir havaya sahipsiniz. Sahilde olduğu için hava burada genelde çok daha güzel oluyor. İnsanlar huzurlu, rahat rahat takılıyorlar. Kimse kimseye laf etmiyor. Size biraz güney sahili göstereyim. Bakın burada arabalar bile tropikal. Bu nedir? 1950 yılından kalma Chrysler mi bu? Ablamız da fotoğrafını çekiyor. Bu binalar genelde 1920'li yılların başlarında yapılmış. O yüzden bu şekilde hala mimariyi korumuşlar. Ama size bir tavsiye vereyim. Ben olsam şu görmüş olduğunuz restoranlarda yemek yemem. 2 cadde arkasında fiyatlar yarı fiyata. Burada 30-40 dolara yiyeceğiniz bir tabağı 2 cadde arkasında 20 dolara yiyeceksiniz. Bakın bu Alfa Romeo Giulia. Attım ama tuttu mu? Giulia doğru. Türkiye'de bunun Giulietta'sı var. Bir de şundan bahsedeyim. Hangi mevsimde gelmek daha iyidir diye düşünürseniz. Benim kendi yorumum, Aralık ve Ocak dışında her zaman gelebilirsiniz. Eğer ki sıcağı aşırı seviyorsanız yaz aylarında gelin. Ama burası bildiğiniz bir cehennem gibi. 45 derecede kavrulursunuz. Hava biraz daha rahat olsun. 45 derece değil de 35 derece olsun, 30 derece olsun diyorsanız Eylül-Ekim aylarında, Kasım ayında gelebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Miami'de hava bir nevi bipolardır. Sabah güneş açar, akşama yağmur yağar, akşamüstü fırtına çıkar, gece gene 40 derecedir. Buradaki hava bir Antalya, bir İzmir gibi yazları 3 ay boyunca güneşli değil. Kimi zaman yağmur yağıyor, kimi zaman güneş açıyor. Bunu bilerek gelmenizi öneririm. Bir de şey diyebilirsiniz. Ya ben Miami'ye tatile gelmek istiyorum. Merkezde yani downtown'da mı kalsam? Yoksa Little Havana'da mı? Veya suburb'lerde yani Miami 20-30 dakika uzaklıkta işte Kendall, Doral, Hollywood gibi yerlerde mi kalsam diye sorarsanız. Arkadaşlar bu biraz da sizin bütçenizle alakalı. Ailenizle geliyorsanız oralardan Airbnb bulmanız bir tık daha ucuz, bir tık daha rahat. Şu görmüş olduğunuz otellerin şu andaki gecelik fiyatı yaklaşık 150 dolar. Az önce bahsettiğim beldelerde kiralayacağınız Airbnb'nin 3 odalı bir evin fiyatı gecelik 150 dolarken burada bir odaya 150 dolar verirsiniz. Bu neymiş ya? İçinde birisi mi var bunun? Yok artık. Bu ne? Yok be ya. Maket koymuşlar anasını satayım. Buraya yazmış ki lütfen arabaya dokunmayın. 1932 model bir arabaymış. Bir de böyle. Bakın bu restoranlarda fiyatları size şöyle göstereyim. Bu Meksika restoranı arkadaşlar. Başlangıçlar 10 dolar. Ana yemekler quesadilla yani bizdeki gözleme 15 dolar. Hamburgerler 20 dolar. Özel Meksika yemekleri yani bu steak gibi olan yemeklerse 25, 30, 40 dolara kadar çıkıyor.
Eşinizle dostunuzla geldiniz 3-4 tabak yemek söylediniz. Zaten hesap oldu sana $150. Bir de bunlar yaklaşık %20 bahşiş ekliyorlar. Yani %20 servis hizmeti zorunlu olarak ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Abi ben Türkiye'den geldim, baş ödemem vesaire dersen imkansız. Hesaba direkt ekliyorlar. Zorunlu değil, mecburi diye bir laf vardı ya, onun gibi. Abim bisikletini almış, çoluğunu çocuğunu gezdiriyor. Kızcağız da kokonat suyu içiyor. Dediğim gibi burada her türlü tropikal yiyecek mevcut. Denemek isterseniz Meksika, Kolombiya. Abi biz Türkiye'den tatile geldik. Hiçbir işimiz yok gibi gidip Türk yemeği bulabilir miyiz? Evet, burada 3-4 tane de Türk restoranı var. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Orta ve üst kalitede diyebilirim. South Beach'te, Güney sahilinde gelirseniz malum arabanız olmayacağını düşünerekten varsayıyorum. Uber'de kiralamak istemiyorsanız Mangoz diye bir yer var. Şu anda gidiyoruz. Bakın burada genelde eğlence olur. Eğer ki gelirseniz buraya uğrayın derim. Buranın fiyatları pahalıdır arkadaşlar. Bakın içerisi böyle. İçeride şarkı söylüyor. Öğlen 1 şarkı söylüyorlar. Ama buraya girişte yeri geldiği zaman kişi başı $50 ödersiniz yani, haberiniz olsun. Buralarda öyle ucuza eğlence pek yok. Diğer bir konudan da bahsedeyim. Eğer ki burada otelde kalacaksanız arkadaşlar, bence kahvaltı dahil seçeneklere bakmaya çalışın. Çünkü sabah kalktığı zaman gelip burada bir kahvaltı yesen zaten $70-80 bayılacaksın. Kahvaltıda nedir abi? Peynir, ekmek, zeytin değil mi? Otelde yapmak, bunu fiyata dahil etmek en mantıklısı. Diğer bir mevzu da bence eğer ki araba kiralayacaksanız veya arabanız varsa kesinlikle parking included, yani arabanıza tahsil edilmiş ücretsiz bir otopark olmasına dikkat edin. Yoksa bu Miami'de bir günlük otopark fiyatları belki bazı yerlerde $100 kadar çıkıyor. Ucuza otel buldum diye atlarsın, sana bir kahvaltı ve araba parkı kilitlerler, ağzın yanar. Bu video çekilirken Eylül aylarının sonlarına doğru geliyoruz. Hava yaklaşık 35 derece, zaten videodan da belli oluyordur. Terledim. Şimdi size sahile doğru götürüyorum. Bakın dediğim gibi cadde yaklaşık 100 metre ötede, biz sahile giriyoruz. Ama buradaki sahillerde bir İzmir, Antalya kalitesini beklemiyorum. Burası okyanus olduğu için çok fazla deniz anası veya yosun olabiliyor. Ayrıca bazı arkadaşlar bu sahillerde köpek balığından korkuyorlar. Köpek balığı var mı abi diye soran arkadaşlar için, evet, okyanus olduğu için köpek balığı var. Herhangi bir şekilde bir koruma veya bir demir çekilmiş durumu yok. Malum kilometrelerce uzanan bir sahil olduğu için öyle bir şeyle uğraşmamışlar. Sahile geldik. Eylül ayında olmamıza rağmen ortalama üstü bir kalabalık var. Sahil dediğime de bakmayın. Belki bir 100 metre gidiyor yani. Sahili düşünün. Buralar genelde sığ su. Bu derinliklerde köpek balıkları pek olmuyor. Olsalar bile zaten ben bir iki kere denk geldim. Köpek balığının vücudu karadan belli oluyor. İnsanlar orayı boşaltıyorlar. Köpek balığı saldırısı haberlerde pek duyulmuyor. Hani şanslısındır, olur mu olur, ama %99.9 güvenli. Herhangi bir şekilde korkmanızı gerektiren bir durum yok ortada. Size suyu göstereceğim. Kum o kadar sıcak ki çıplak ayakta yürümek imkansız. Suyumuzun rengi turkuaz, devamında da laciverte çalıyor. Sahil oldukça kalabalık. Benim diyeceğim bu kadar dostlar. Bugün şansımıza suya bakarsanız tertemiz. Bazı yosunlar karaya vurmuş ama onun dışında herhangi bir pislik yok. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Eğer ki tatile gelirseniz bence South Beach'ten caymayın abi. Kanalıma abone olun. Bu sıcakta size video çektim. Bir like unutmayalım. Aşağı güzel bir yorumu eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Ozfly is out.